Herkese merhaba. Adım Başak Avcıoğlu, çok çalışkan. Uzmanlık alanım ekolojik bölgelerde doğa koruma ve korunan alanlardır. Size bugün kısaca ekolojik bölge kavramı ve tarım havzaları ile ilişkisinden bahsedeceğim. Ekolog ve coğrafyacılar dünya üzerindeki arazileri doğal kaynak yönetimi açısından sınıflandırmışlardır. Vasili Duchayev 1899 yılında yaptığı sınıflandırmada geniş alanların, zonların sınırları, içindeki doğal şartlar pek çok ortak özelliklere göre tanımlanır. Bu sınıflandırma bir zondan diğerine geçerken özellikleriyle birlikte değişerek devam eder. Doğal bölge yaklaşımı izleyen 10 yıllarda pek çok bilim insanı tarafından geliştirilmiştir. Arazi formu, kayaç yapısı veya litoloji, rölyef, iklim, toprak ve bitki örtüsünün dahil edildiği arazi sınıflandırmaları yapılmıştır. Slaytta ilk doğal bölge haritalarından biri olan Hubbard's'ın 1905'te yaptığı haritayı görüyorsunuz. Bu haritada görüldüğü üzere sınıflandırmanın temelini iklimsel farklılıklar oluşturmaktadır. Doğal yapının dahil edildiği yaklaşımla yapılmış arazi sınıflandırmasından birisi ekolojik bölgelerdir. Ekolojik bölge, ortak özelliklere sahip ekosistemlerin bir arada bulunduğu geniş alanlardır. Ekolojik bölge, farklı peyzaj özelliklerinin bir arada bulunduğu, görece olarak homojen alanlardır. Burada ekoloji bilimi çerçevesinde peyzajın tanımını vermek gerekir. Peyzaj, insanın görselleştirdiği, birden çok öğenin bulunduğu, bu öğelerin çeşitliliğinin homojen bir yapı oluşturduğu geniş alanlardır. Bu tanımda homojenlik, peyzajın kendi içinde bütünlüğünü ve diğerlerinden sınırlarını belirlerken, çeşitlilik de kendi içinde zenginliği gösterir. Doğa koruma açısından bakıldığında peyzaj içinde farklı habitatları, bitki örtüsü tiplerini ve arazi kullanımlarını barındırır. Peyzaj mekansal bir tanım olarak ekolojik hiyerarşide ekosistemden daha kapsayıcı ancak ekolojik bölge ve biyom seviyesinin altındadır. Lawson 2013 yılındaki çalışmasında bu ekolojik hiyerarşiyi boyuta göre vermiştir. Piramitte hücre boyutundan başlayarak ekosfere değin uzanan hiyerarşiyi görüyorsunuz. Peyzajda üçüncü büyük sistem olarak yer almaktadır. Koruma ve doğal kaynak yönetiminde biyobölge karşımıza çıkabilecek bir diğer kavramdır. Biyobölgeler peyzajdan farklı olarak herhangi bir insanı barındırmayan, çevresel olarak homojen alanlardır. Ekolojik bölgelerin özelliklerinden biraz bahsedelim isterseniz. Bir ekolojik bölgede türler, ekolojik dinamikler ve çevresel koşullar ortaktır. Örneğin Kızılçam ormanları ve makinin baskın olduğu Akdeniz ekobölgesi. Ekobölgelerin sınırları fiziki coğrafya, arazi yapısı, iklim, toprak ve arazi örtüsüne göre ve ekosistemlerin homojen olmasına göre belirlenir. Ekolojik bölgeler temel iklimsel farklılıklara göre değişim gösteren bitki alt örtüsü ve üst örtüsüne göre tanımlanır. Birbirine benzer özelliklere sahip ekolojik bölgelerin sınırları, ekosistemlerin sahip olduğu özelliklerin değişmesiyle belirlenir. Ekosistemlerin farklılaşmasında birincil etmenler iklim ve sudur. Dünya üzerindeki ısı, su hareketleri ve arazi yapısına bağlı olarak iklim makro ölçekte, yani büyük alanlarda değişmektedir. Makro iklim ve ona bağlı bitki örtüsü ekolojik bölgelerin sınırlarını belirlenmesinde önemli kriterlerdir. Roger tarafından hazırlanan bu haritada dünya üzerindeki 18 iklim bölgesini görüyorsunuz. Kuzey enlemlerde soğuk iklim bölgeleri, orta enlemlerde Akdeniz gibi ılıman bölgeler, güneyde kurak ve yarı kurak bölgeler ve okyanusun etkisi altındaki tropik bölgeler bulunur. En güneyde ise güneşlenmenin az olduğu kutup bölgesi yer alır. Ekolojik bölge yaklaşımı
koruma çalışmalarına da altlık olmuştur. Bu haritada küresel ölçekte biyoçeşitlilik ve koruma önceliği açısından yüksek öneme sahip alanları belirlemek amacıyla bir grup uzmanın yaptığı karasal ekobölgeleri görüyorsunuz. Bu çalışmada ekolojik bölgeler belirlenirken daha önceden yapılan sınıflandırmaların yanı sıra bitki ve hayvan gruplarının dağılımları da dikkate alınmıştır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF ve Doğa Koruma Örgütü'nün TNC bu çalışmasında 16 temel ekolojik bölge bulunmaktadır. Bu bölgeleri haritada farklı renk gösterimlerinden takip edebilirsiniz. Bu çalışmalar temel alınarak WWF tarafından haritada gördüğünüz alt ekolojik bölgeler belirlenmiş ve doğa koruma çalışmaları bu alanlara odaklanmıştır. Benim de uzun yıllar doğa koruma için çalıştığım Kafkasya Ekolojik Bölgesi ve Akdeniz Ekolojik Bölgesi'ni bu bölgelere örnek olarak verebilirim. Ekolojik bölgelerin sınırlarında en belirleyici faktörlerden birisi olan bitki örtüsü tarımı da şekillendirmiştir. Birçok diğer haritanın içinde en bilineni Derwent-Whittlesey tarafından hazırlanan Dünya Tarımsal Bölge Sınıfları haritasıdır. Bu harita coğrafi temellere göre hazırlanmıştır. Burada 1936 yayınındaki haritayı görebilmektesiniz. Bir sonraki slaytlarda da güncellenmiş halini görüyorsunuz. Whittlesey'e göre tarım bölgesi dış sınırları özel olarak tanımlanabilen oldukça homojen, kesintisiz bir alandır. Tarım bölgesi haritaları oluşturulurken kültürel yapılar, özellikle arazi kullanımları ve istatistikleri de dikkate alınmıştır. Tarımsal alanların coğrafi sınıflandırması çalışmasında ticareti yapılan ekinler baskındır. Ayrıca hayvancılık da bir tarım faaliyeti sayıldığından dahil edilmiştir. Bazı sınıflandırma çalışmalarında geleneksel tarımsal üretim yöntemleri de dahil edilmiştir. Saban kültürü, çapa kültürü, bahçecilik gibi örnek verebiliriz. İklimle bağlantılı olarak 3 temel tarımsal bölge vardır. Kurak, alçak enlemdeki sulak ve orta enlemdeki sulak bölgeler. Uç iklim bölgeleri en kurak çöller, çok soğuk enlem ve yükseklikler tarıma imkan vermezler. Benzer iklim şartlarına sahil tarımsal bölgelerde kültürden kaynaklanan farklı tarım üretimi vardır. Whittlesey bu değişkenleri şu şekilde özetlemiştir. İklim, toprak, eğim, nüfus yoğunluğu, teknoloji seviyesi ve gelenek. Whittlesey'in tarımsal bölge haritasında 13 tane bölge belirlenmiştir. Bu bölgeler belirlenirken bahsettiğimiz doğal niteliklerin yanı sıra mevcut istatistikler de kullanılmıştır. Ölçek küçülüp bölgeler büyüdükçe sınıflandırma detayı azalmaktadır. Şimdi dünya üzerindeki bu tarımsal bölgelere ekolojik bölgeler ile paralel olarak bakalım. Birinci bölge göçebe çobanlık. Bu tip hayvancılık Asya ve Kuzey Afrika'nın çöl ve kurakçalılık ekolojik bölgesindedir. Bitkisel üretimin elverişli olmadığı alanlarda göçebe olarak çobanlık yapılmaktadır. Göçün yönünü belirleyen iki önemli etmen vardır: ot ve içme suyu. Su daha kısıtlı bir kaynak olduğu için göçerlerin hareketini belirleyen birincil unsurdur. Günümüzde bazı bölgelerdeki göçerler devlet politikaları, politik sınırlar ve kente göç gibi nedenlerle azalmış olsa da hala göçebe toplumlar vardır. Kuzeyden güneye doğru göçer bazı topluluklardan örnekler verelim. Kuzey Kutbu Kızılgeyik Çobanı Sami toplulukları. Haritada gördüğünüz üzere Sami toplulukları İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya ve Alaska'nın Kuzey Kutbu bölgesinde bulunmaktadır. Alaska Samileri 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa ve Rusya'dan Kuzey Amerika'ya da göç etmiştir. Fotoğraflarda gördüğünüz Samiler 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa ve Rusya'dan Alaska'ya ve Kuzey Amerika'ya göç etmiştir. Güneye doğru inildiğinde Orta Asya çayırlarında görsellerde gördüğünüz Avrasya göçerleri olarak da bilinen göçebe topluluklar görülmektedir. Orta Asya'nın ılıman çayır bölgesinden başlayıp Afrika'nın çöl ve kurak çayırlarına kadar inen bu alanlardaki göçerlerin koyun, sığır, keçi, at,
deve gibi sürüleri vardır. Haritada görünmüyor olsa da Anadolu'nun güneyindeki dağlık bölgelerde Toros Dağları'nda halen daha göçerlik devam etmektedir. Ancak burası başka bir ekolojik bölge olan Akdeniz orman, ağaçlık ve çalılıklarında yer alır. İkinci bölgemiz çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinin olduğu bölgedir. Büyük sürülerin olduğu çiftlik hayvancılığı Amerika, Güney Afrika, Avustralya'da daha çok Avrupalı göçmenlerin getirdiği bir tarımsal uygulamadır. Bu tarımsal faaliyet Kuzey ve Güney Amerika'nın ılıman ve tropik ılıman çayır, savan ve çalılıkları, Güney Afrika'nın çöl ve kurak çayır ekolojik bölgeleri ve Avustralya kıtasının tamamında yer alır. Tarımın kısıtlı olduğu bölgelere yakın alanlarda çoğunlukla yerleşik düzende yapılan bir faaliyet olmuştur. Ancak günümüzde fotoğraflarda da gördüğünüz üzere hemen her ekobölgede çiftlik hayvancılığı yapılabilmektedir. Özellikle ormanların tahrip edilerek hayvancılığa açılması doğal alanlar için önemli bir tehdit teşkil etmektedir. Buna en iyi örnek sizlerin de bildiği gibi günümüzde Amazonlardaki durumdur. Üçüncü tarımsal bölgemiz göçebe çiftçiliğin görüldüğü alanlardır. Nemli alçak enlemlerde, yağmur ormanlarında, okyanus ikliminin görüldüğü deltalarda 4000 metre yüksekliklere kadar olan alanlarda fotoğraflarda gördüğünüz gibi mevcut bitki örtüsünün temizlenerek tarım yapıldığı bölgeler yer alır. Geçmişte yerel topluluklar tarıma açılan topraklar verimsizleştiğinde yakın bölgelerdeki bitki örtüsünü açarak tarıma devam etmişlerdir. Günümüzde Amazonlar, Afrika ve Asya'da benzer uygulamalar halen daha devam etmektedir. Anadolu'da da özellikle gerçek bozkırın dışındaki tarım arazileri de fotoğrafta gördüğünüz gibi bu şekilde ormanların ve diğer bitki örtüsünün tıraşlanmasıyla oluşturulmuştur. Bir diğer bölgemiz ilkel yerleşik çiftçiliğin yapıldığı bölgedir. Harita üzerinde görünmeyen ancak tarımsal miras açısından önemli bir üretim bölgesi, ilkel yerleşik toprak işlemenin yapıldığı yerlerdir. İlkel üretimin yapıldığı bu ve diğer göçebe tarım bölgeleri herhangi bir afetin olmadığı sürece yerli nüfusun sabit olduğu alanlardır. Toprak verimliliğinin doğal olarak yenilendiği çoğunlukla Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya'nın tropikal yerlerinde görülür. Ekim nöbeti veya münavebe yapılır ve patates, tatlı patates, mısır, sorgun, muz gibi bitkiler yetiştirilir. Çeltik ağırlıklı yoğun geçimlilik çiftçilik. Bu tarım Güney ve Doğu Asya ile yakın adalarda tropik ve subtropik geniş yapraklı yağmur ormanları ekolojik bölgelerinde görülür. Pirincin işlenmemiş hali olan çeltiğin üretimi sulanabilir deltalar, taşkın düzlükleri, sahil düzlükleri ve teraslarda yapılır. İklimin sıcak olduğu alanlarda yılda 2 kez verim elde edilir. Yıllık meydana gelen doğal taşkınlar toprağın verimini arttırır. Sulamanın olmadığı, fazla engebeli olmayan alanlarda diğer tahıllar, yağlı tohumlar ve pamuk üretilir. Çok dik olmayan tepe yamaçlarında ise meyve ağaçları, çay, karabiber üretilir. Yüksek insan nüfusunun olduğu bu bölgede değerli tarım arazilerini korumak için insanlar birbirine yakın köylerde ve küçük alanlarda, deltalarda ise yüzen evlerde yaşamaktadır. Çeltiksiz yoğun geçimlik çiftçilik. Kıyı neminin ve sulamanın daha kısıtlı ve vejetasyon döneminin kısa olduğu çeltik üretimine komşu iç bölgelerde diğer tahıllar üretilir. Haritada gördüğünüz üzere bu alanlar Çin ve Vietnam'ın tropik ve subtropik kurak geniş yapraklı orman, Çin'in ılıman geniş yapraklı ve karışık orman ve Hindistan'ın ılıman çayırlık, savan ve çalılık ekolojik bölgelerindeki tarımdır. Anadolu'daki tarımın çok önemli bir kısmı da bu sınıfta değerlendirilir. Buralarda çeltik bölgesine benzer üretim bölümleri vardır. Sulanabilir aşağı düzlükler, sulanamayan araziler ve eğimli arazilerde meyve ağacı üretilir. Yıllık meydana gelen doğal taşkınlar toprağın verimini arttırır. Geçimlik tarıma Anadolu'dan bir örnek fotoğrafta yer almaktadır.
Ticari tarım. Tarım ekolojik bölgeleri çalışmasında üretim sınıflandırması yalnızca coğrafi, ekolojik, iklimsel koşullar değil, aynı zamanda ülkelerin tarımsal gelişmişlik durumuna göre de yapılmıştır. 1930'ların durumunu yansıtsa da genel olarak geçerliliği değişmemiştir. Ülkelerin gelişme seviyesine göre makineli ve ticari üretim yapılarında değişimler yaşanmıştır. Ticareti yapılan bitki üretimi, Whitley'nin haritasında Kuzey ve Güney Amerika'nın ılıman bitki örtüsünün olduğu bölgelerde ve dar alanlarda Avrupalılar tarafından yapılan tarımsal üretim olarak görülmektedir. Ancak ticaretin yaygınlaşması, yeni ürünlerin girmesi ve üretim tekniklerinin iyileştirilmesiyle kakao, şeker pancarı, çay, muz ve yağlık bitkilerin olduğu bölgelerde de özellikle işgalci toplumlarca bu tip tarım gelişmiştir. Bu bölgelerdeki üretim gübre kullanımının yağın olduğu yoğun girdili bir üretimdir. Akdeniz Tarım Bölgesi. Haritada gördüğünüz üzere Akdeniz tarımı antik çağlardan günümüze gelen tarımın durağan olduğu bir bölgedir. Akdeniz iklimi ve yakın ilişkili olduğu topografyası 4 tip tarımsal yapıyı sunar. Yağmurla gelişen kış mahsulü, yağmurla gelişen tam yıllık mahsul, sulamayla gelişen tam yıllık veya yazlık mahsul, otlatmanın olduğu çoğunlukla küçükbaş hayvancılık. Akdeniz coğrafyasının dar vadileri ve engebeli arazisi nedeniyle burada küçükbaş, özellikle keçi ve koyun yetiştirilir. Yazların sıcak olduğu kıyı bölgelerinde sürüler yazın yükseklerde, kışın da alçaklarda güdülür. Akdeniz tarımı, Akdeniz çevresi, Karadeniz ve Hazar Denizi arası, Kaliforniya, Güney Amerika, Ümitburnu, Şili'de görülür ve genellikle ürün tipi sabittir. Üzüm ve şarap üretimi, turunçgiller ve diğer meyveler, zeytin, buğday, arpa ve pamuk vardır. Anadolu'dan çeşitli örnekleri de görüyorsunuz. Bir diğer bölge ticari tahıl üretiminin yapıldığı bölgedir. Whitley'e göre ticari tarım üretimi endüstriyel devrimi başlatmıştır. Makineli üretimin gelişimi ve tren yollarının kurulmasıyla yakın ilişkilidir. Haritada görüldüğü üzere karasal olan bu bölgelerde iklim nemli ve yarı kurak arasındadır. Yazlar kısa ve kışlar soğuktur. Tarım arazileri oldukça büyüktür ve yerleşim yoğunluğu düşüktür. Birincil ürün buğdaydır ve tamamlayıcı olarak keten veya arpa yetiştirilir. Bir diğer bölge ticari hayvancılık ve ekin tarımının yapıldığı tarım bölgesidir. Kuzey Avrupa'da ılıman geniş yapraklı ve karışık ormanların olduğu ekobölgede Ortaçağ tarımından beri gelen ekin üretimi ve hayvancılığın bir arada olduğu yüksek çeşitliliğin yer aldığı karma tarım tipi bulunur. İklimin ve toprağın verimine göre bireysel tüketim ve pazar satışı için çok çeşitli tahıl, sebze, yumrulu bitki ve hayvan üretimi yapılmaktadır. Araziler orta büyüklüktedir ve yerleşimler birbirine yakındır ve pazarın olduğu kasabalar sıktır. Kuzey Avrupa'nın yanı sıra Asya hariç diğer kıtalarda ılıman orman bölgelerinde de küçük alanlar şeklinde görülür. Bu bölgelerde çevresel şartların uygun olmadığı, tarım arazilerinin küçük olduğu bölgelerde tarım bireysel tüketim amaçlı yapılmıştır. Avrupa kıtasında bu bölgelerde ormancılık önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçimlik karışık çiftçiliğin yapıldığı bölgeler. Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Meksika'nın dağlık bölgelerinde geleneksel tahıl ve çiftlik hayvanı üretiminin yapıldığı bölgelerdir. Bu bölgelerde tohum genellikle düşük kalitede ve atalıktır. Hayvanlar genellikle bakımsızdır. Buğday, mısır, çavdar, arpa temel tahıllardır ve genellikle koyun ve keçi yetiştirilir. Bir diğer bölge ticari süt çiftçiliğinin yapıldığı bölgelerdir. Orta Çağ'dan günümüze gelen bu tarım biçimi Kuzey Avrupa'daki ticari süt işletmeleridir. Bu üretim mısır ve buğday üretiminin mümkün olmadığı, otun yeterli olduğu, yazları
çok serin ve nemli bölgelerde görülür. Peynir üretimiyle meşhur olan Danimarka bu bölge içinde önemli bir örnektir. Avrupa'da ayrıca Hollanda, Belçika, Finlandiya, Fransa ve İsveç ile Avrupalı göçmenlerin özellikle bulunduğu Kuzey Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu üretim için diğer önemli alanlar olarak sayılabilir. Bir diğer tarım bölgesi olarak özelleşmiş bahçecilikten söz edelim. Orta enlemlerin nemli bölgelerinde evde tüketmek üzere yetiştirilen meyve ve sebzeler özel bahçecilik üretimi olarak sınıflandırılmaktadır. Yalnızca Akdeniz bölgesinde ekonomik bir faaliyet olarak görülür. Genellikle küçük alanlardır. Ancak Akdeniz'de antik çağlardan gelen bağcılık ve şarap üretimi daha geniş alanlarda yapılmaktadır. Bu tip üretimin olmadığı kentlerde nüfus arttıkça özelleşmiş bahçeciliğe olan talep artmıştır. Avrupa'da İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa, Kuzey Amerika'da güneye doğru inen Atlas Okyanusu ve Florida'nın kıyı düzlükleri içinde, Mississippi Vadisi ve Körfez kıyısı, Meksika kuzeyi, Kuzey Afrika'da Fas, Tunus, Cezayir'de ve Sahra Çölü'ndeki vahalarda bu tipteki tarım faaliyetleri görülür. Sonuç olarak geleneksel tarım biçimleri tarihsel süreç içerisinde doğal ekosistemlerin el verdiği şekilde ekobölgelerle uyumlu gelişmiştir. Modern tarım dışarıdan girdiler sağlayarak ekobölgelerin özellikleriyle uyumlu olmayan ürünlerin de yetiştirilmesini sağlamıştır. Bu da doğal kaynakların tükenmesi, kirlenmesi, enerji tüketiminin artması, doğal ekosistemlerin zarar görmesi gibi ekolojik sorunlara yol açmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.